1664 yılı Paris'te bir kitapçı dükkanı. Düşünün, oldukça çelimsiz, genç bir filozof raflarda yeni bir şeyler arıyor ve satıcı eline bir kitap tutuşturuyor. Descartes'in insan üzerine incelemesi. Hı hı. Filozof kitabı okumaya başlıyor ve içindeki keşiflerin heyecanıyla kalbi o kadar şiddetli çarpıyor ki nefes alabilmek için kitabı kenara koyup sık sık ara vermek zorunda kalıyor. Bu dramatik an aslında 17. yüzyıl felsefesinin en önemli ama belki de en az bilinen figürlerinden birinin Nicolas Malebranche'ın entelektüel doğuşu. O kalp çarpıntıları felsefede yepyeni ve çok radikal bir yolun başlangıcıydı. Bugün senin için incelediğimiz kaynaklar işte tam da bu düşünürün ve onun en anıtsal eseri olan hakikatin araştırılışının dünyasına odaklanıyor. Ama amacımız sadece kim olduğunu anlatmak değil. Tabii. Yani onu bu kadar radikal fikirleri iten şey neydi? Descartes'tan devraldığı hangi sorunu çözmeye çalışıyordu? Ve nasıl oldu da bu kadar dindar bir adamın fikirleri kendisinden bir asır sonra David Hume gibi en büyük şüphecilerden birine ilham verdi? Bu gizemli bağlantının izini süreceğiz. Kesinlikle. Ve bu bağlantıyı anlamak için Malebranche'dan önce sahneyi hazırlayan o devden yani Descartes'tan başlamak zorundayız. Descartes felsefeyi resmen ikiye bölmüştü. Bir yanda düşünen şey yani soyut, yer kaplamayan zihin vardı. Evet. Diğer yanda ise yer kaplayan şey yani bir saat gibi işleyen tamamen mekanik bir makine olan beden. Yani bir yanda hayalet, diğer yanda makine. Bu meşhur makinedeki hayalet problemi. Ama burada yani bariz bir sorun var. Eğer zihin ve beden birbirinden bu kadar tamamen farklı iki töz ise Hı hı. birbirleriyle nasıl etkileşime giriyorlar? Benim kolumu kaldır düşüncem tamamen soyut bir şey. Nasıl oluyor da fiziksel kolumu harekete geçirebiliyor? Arada bir bağlantı yok gibi. Kesinlikle. İşte bu, felsefe tarihinin en meşhur problemlerinden biri. Zihin-beden problemi. Descartes'in kendisi de buna tatmin edici bir cevap veremedi. İşte Malebranche, o kitapçıda Descartes'i okuduğunda bu probleme resmen aşık oldu. Vay canına. Bütün felsefesini, Descartes'in bu yarım bıraktığı işi tamamlama, bu imkansız görünen bağlantıyı açıklama üzerine kurdu. Ama onun çözümü herkesin beklediğinden çok daha tuhaf olacaktı. Peki bu çözümü üreten adam kimdi? Biraz kişiliğinden bahsedelim istersen. Kaynaklar, Güneş Kral 14. Louis ile neredeyse aynı yıllarda yaşadığını söylüyor. 1638-1715 arası. Evet, Bu yüzden ona Fransız klasisizminin filozofu deniyor. Hani her şeyin net, düzenli ve simetrik olduğu bir dönem. felsefesi de tam olarak böyle. Tıpkı Versailles Sarayı'nın bahçeleri gibi her şey keskin çizgilerle ayrılmış. Zihin ve beden, akıl ve duyu, tanrı ve insan. Ama kişisel hayatı bu kadar düzenli değilmiş. Öyle mi? Doğuştan gelen bir omurga eğriliği ve sağlık sorunları varmış. Bu da onu oldukça çelimsiz yapmış. Kaynaklarda tütün çiğnediği ve Paris'te ilk kahve içenlerden biri olduğu gibi böyle ilginç detaylar var. Bir de şu portre meselesi var, o çok ilginç. O kadar mütevazıymış ki portresini yaptırmayı kesinlikle reddediyormuş. Evet, evet. Sonunda arkadaşları bir ressamla anlaşıp ressamı geometri problemi sorma bahanesiyle Malebranche'ın yanına göndermişler. O problemlerle uğraşırken ressam da gizlice onun bir taslağını çizmiş, resmen kandırmak zorunda kalmışlar yani. Bu anekdot bile aslında onun karakterini gösteriyor. Dış dünyadan çok zihnindeki o net ve seçik geometri problemleriyle ilgiliydi. Descartes'in kitabında onu çarpan şey de tam olarak buydu. Anladım. Skolastik felsefenin o karmaşık ve belirsiz açıklamalarının aksine Descartes insan fizyolojisini, kalbin atışını, kasların hareketini tamamen mekanik, net bir şekilde açıklıyordu. Malebranche için bu bir aydınlanmaydı. Hakikate ulaşmanın yolu bu diye düşündü. Ve bu yolda ilk adımı kendi anıtsal eseri Hakikatin Araştırılışını yazmak oldu. Kitabın alt başlığı aslında her şeyi özetliyor. İnsan zihninin doğası ve bilimlerde yanılgıdan kaçınmak için onu nasıl kullanması gerektiği üzerine. Çok açıklayıcı. Yani bir nevi zihnin kullanım kılavuzu. Ona göre hakikate ulaşmak için önce kendimize sormamız gereken soru şu: nerede hata yapıyoruz?
bizi yanılgıya sürükleyen şeyler neler? Malebranche bu yanılgı kaynaklarını bir doktor gibi teşhis ediyor ve dörde ayırıyor. Birincisi ve en barizi duyular. Hı hı. Ona göre duyularımız bize dünyayı olduğu gibi göstermek için değil, sadece bedenimizi hayatta tutmak için var. Klasik bir örnek, suya batırılan bir çubuğun kırık görünmesi. Gözümüz bize yalan söylüyor. Tamam, bu bilindik bir örnek. Ama asıl radikal olan şu, ona göre bir elmanın kırmızılığı ya da tadının tatlılığı elmada olan özellikler değil, bunlar elmanın bizim zihnimizde yarattığı değişiklikler, hisler. Dur bir dakika, bu çok tuhaf geliyor. Yani hepimiz bir illüzyon içinde mi yaşıyoruz? Elma aslında renksiz mi? Onun mantığına göre evet, kırmızılık ışık dalgalarının gözümüze çarpıp zihnimizde oluşturduğu bir histen ibaret. Duyulara hakikatin ne olduğu konusunda güvenmek kategorik bir hatadır. Vay. İkinci yanılgı kaynağımız ise hayal gücü. Hayal gücü özellikle toplumsal yaşam için çok önemli. Başkalarıyla empati kurmamızı, sosyal normlara uymamızı sağlar. Ama asıl amacı hakikat değil, uyumdur. Nasıl yani? Çoğunluğun inandığı şeye inanma eğilimimiz. Sırf uyumlu olmak için yanlış olduğunu bildiğimiz bir şeye evet dememiz, hayal gücünün hakikati nasıl ezdiğinin bir örneği. Anladım. Üçüncüsü biraz şaşırtıcı. Saf anlayış. Yani zihnimizin en saf, en mantıksal hali bile yanılabilir diyor. Neden? Çünkü insan zihni sonludur, Tanrı gibi sonsuz değil. Bu yüzden sonsuzluk gibi kavramları tam olarak kavrayamaz. Örneğin, bir çizginin sonsuza dek ikiye bölünebileceği fikri mantıksal olarak doğrudur ama zihnimiz bir noktadan sonra bunu canlandırmakta, anlamakta zorlanır. Sonlu aklımızla sonsuz hakikatleri anlamaya çalıştığımızda hata yaparız. Ve dördüncü, belki de en tehlikeli kaynak. İrade. Yani eğilimlerimiz ve tutkularımız. Evet, Malebranche bir din adamı olduğu için burada ilk günah kavramını kullanıyor. İrademizin doğal olarak iyiye yönelme eğilimi bozulmuştur, diyor. Tutkularımız ise öfke, arzu, korku gibi tamamen bedensel durumlardan kaynaklanır. Kalp atışımız hızlanır, kan basıncımız değişir ve bu bedensel durumlar zihnimizi bulandırarak bizi aceleci ve yanlış yargılara iter. Aşıkken birini kusursuz görmemiz gibi. Tamam, teşhis bu. Duyularımız aldatıcı, hayal gücümüz konformist, aklımız sınırlı ve tutkularımız kör. Peki tedavi ne? Bu kadar yanılgı kaynağı varken hakikate nasıl ulaşacağız? İşte burada onun felsefesinin o iki meşhur ve gerçekten tuhaf direği devreye giriyor. Aynen öyle. İlk direk algı sorununu çözmeye yönelik Tanrı'da görme, Vision in God doktrini. Malebranche diyor ki, sen şu an karşındaki masaya baktığında aslında o fiziksel maddi masayı görmüyorsun. Peki ne görüyorum o zaman? Sen Tanrı'nın zihninde var olan o masanın ezeli ve ebedi ideasını görüyorsun. Anlamadım. Şöyle düşünelim. Bizim zihinlerimiz birer ekran. Dışarıdaki fiziksel dünya ise bir film seti. İkisi arasında doğrudan bir bağlantı yok. Tanrı o film setindeki masanın ideasını, yani mükemmel planını bir projektör gibi senin zihin ekranına yansıtıyor. Bizim gördüğümüz şey Tanrı'nın zihnindeki bu yansımadır. Bu inanılmaz derecede dolaylı bir yol. Neden böyle karmaşık bir teoriye ihtiyaç duyalım ki? Neden sadece masayı görüyorum, bitti diyemiyoruz? Çünkü o meşhur zihin-beden problemine geri dönüyoruz. Eğer zihin maddi değilse, maddi olan masayı doğrudan göremez, ondan etkilenemez. Aralarında ortak bir dil yok. Malebranche'a göre bu ortak dil hem Tanrı'nın zihninde olup hem de bizim zihnimizin kavrayabileceği bir şey olmalı. İşte bu da idea. Bu teoriyle zihnin maddeye dokunmadan dünyayı nasıl algıladığı sorununu çözdüğünü düşünüyordu. Peki bu algı meselesi. Gelelim diğer büyük probleme. Eylem. Zihnim kolumu nasıl kaldırıyor? Eğer görmek için bile Tanrı'ya ihtiyacımız varsa, hareket etmek için neye ihtiyacımız var? İşte burada ikinci ve daha da radikal olan direk geliyor, vesilecilik, occasionalism. Teori basitçe şunu söyler. Dünyada Tanrı'dan başka hiçbir gerçek neden yoktur. Gördüğümüz her şey sadece birer vesiledir. Örnekleyelim. Bir bilardo topu diğerini çarpıyor ve ikinci top hareket ediyor. Burada ilk top neden? Değil mi?
Değil. Malebranche'a göre ilk topun ikinci topa değdiği an Tanrı için ikinci topu hareket ettirmesi gereken bir vesiledir, bir işarettir. Asıl ve tek gerçek neden o anda ikinci topu hareket ettiren Tanrı'nın iradesidir. Toplar arasında gerçek bir nedensel güç aktarımı yoktur. O zaman bu zihin-beden etkileşimi için de geçerli. Ben kolumu kaldırmayı istediğimde Senin kolumu kaldırayım iraden, kolunun kalkmasının gerçek nedeni değildir. O sadece Tanrı'nın senin kolunu kaldırması için bir vesiledir. bir nevi komut gibi mi? Aynen, tıpkı bir bilgisayar faresini bir ikona tıklatmak gibi. Farenin tıklaması programı çalıştırmaz. O sadece işlemciye, yani Tanrı'ya, programı çalıştırma komutunu veren bir vesiledir. Asıl işi yapan her zaman işlemcidir. Yani bu teoriye göre benim hiçbir eylemimde gerçek bir gücüm yok. Her şeyi Tanrı yapıyor. Bu özgür iradeyi tamamen ortadan kaldırmıyor mu? İşte bu, o dönemde ona yöneltilen en büyük eleştiriydi. Malebranche buna, bizim irademizin Tanrı'nın eylemine rıza gösterme gücü olduğunu söyleyerek cevap vermeye çalıştı. Yani biz tıklamayı seçeriz ama programı çalıştıran Tanrı'dır. Fakat bu cevap pek çok kişiyi tatmin etmedi. Edeceğini sanmıyorum. Ve tahmin edebileceğin gibi bu fikirler ortalığı birbirine kattı. Ortalığı birbirine kattı demek hafif kalır herhalde. Kaynaklar kitabın daha basımı bitmeden saldırıya uğradığını söylüyor. Evet, ilk eleştirmen Simon Faucher adında biri. Malebranche'ı temelsiz iddialarda bulunmakla suçluyor. Malebranche'ın ona verdiği cevapsa felsefe tarihinin en zarif ve meşhur dokundurmalarından biridir. Bir kitabı eleştirirken en azından onu okumuş olmak gerekir. Çok şık bir cevap. Ama asıl büyük kavga bu değil sanırım. En sert tartışmayı Antoine Arnaud'la yaşamış. Aralarındaki sorun neydi tam olarak? Arnauld, dönemin önemli bir teolog ve filozofuydu ve Malebranche'ın Tanrı'da görme fikrinden nefret ediyordu. Ona göre bu, dünyayı gereksiz yere karmaşıklaştıran, sağduyuya aykırı bir teoriydi. Daha basit düşünüyordu yani. Aynen. Arnold daha basit bir şeyi savunuyordu. Biz doğrudan nesnelerin kendisini algılarız. Ayrıca eğer her şeyi Tanrı'nın zihnindeki idealar aracılığıyla görüyorsak, bir şeyi yanlış gördüğümüzde veya bir yanılsama yaşadığımızda Bundan Tanrı sorumlu olmaz mı? kesinlikle bu çok tehlikeli bir soruydu. Ve bu tartışmanın sonu pek iyi bitmemiş anlaşılan. Hiç iyi bitmedi. Polemik yıllarca sürdü. Karşılıklı onlarca kitap ve makale yazdılar. Sonunda Arnold'un lobi faaliyetleri o kadar etkili oldu ki, Malebranche'ın Hakikatin Araştırılışı da dahil olmak üzere eserleri 1690'da kilise tarafından yasaklı kitaplar listesine, yani indekse eklendi. Kendi kilisesi tarafından aforoz edilmiş oldu. Evet, kendi sistemini Tanrı'yı merkeze alarak kuran bir düşünür için bundan daha büyük bir ironi olamaz herhalde. Gerçekten de. Hikayenin burada bitmesi, fikirlerinin unutulup gitmesi beklenirdi. Ama kaynaklara göre en şaşırtıcı kısım daha yeni başlıyor. Bu fikirler hiç beklenmedik bir yerde Britanya'da yeniden canlanıyor. Hem de nasıl. Mesela ondan sonra gelen İrlandalı filozof George Berkeley'in fikirleri, maddenin sadece algılandığı sürece var olduğu, her şeyin Tanrı'nın zihnine bağlı olduğu gibi, Malebranche'a o kadar benziyordu ki rakipleri ona sürekli Malebranche'çı diye saldırıyordu. Ve o bunu reddediyordu. Berkeley hayatı boyunca bu suçlamayı şiddetle reddetti. Ama benzerlik gerçekten de çarpıcı. Ama asıl bomba David Hume bağlantısı. Biri 17. yüzyılda yaşamış, dindar bir Fransız Katolik rahip, diğeri 18. yüzyılda yaşamış, ateist olduğundan şüphelenilen radikal bir İskoç şüpheci. Bu iki ismin ne alakası olabilir? Kaynaklardaki en ilginç anekdotlardan biri bu. Hume, kendi nedensellik teorisini anlamakta zorlanan bir arkadaşına bir mektup yazıyor ve ona diyor ki, beni anlamak istiyorsan önce git Malebranche'ın Hakikatin Araştırılışı'nın ilgili bölümünü oku. İnanılmaz. Bu, Malebranche'ın onun için ne kadar temel bir referans olduğunu gösteriyor. Tam olarak. Peki Hume ondan ne aldı? Hume, Malebranche'ın vesilecilik teorisindeki o yıkıcı kısmı aldı. Malebranche ne demişti? İki bilyardo topu arasında gerçek, gözlemlenebilir bir neden-sonuç ilişkisi, bir güç aktarımı yoktur. Evet. Hume buna tamamen katıldı. Evet dedi, haklısın, biz hiçbir zaman nedenselliğin kendisini görmeyiz,
Sadece bir olayın A, sürekli olarak diğer bir olayı B takip ettiğini görürüz, buna alışırız ve aralarında zorunlu bir bağ olduğunu zannederiz. Yani Malebranche'ın analizini alıyor ama Ama denklemin sonundaki Tanrı'yı siliyor. Bu yüzden şöyle meşhur bir söz vardır. Hume'un nedensellik teorisi, vesilecilik eksi Tanrı'dır. inanılmaz bir entelektüel miras. Yani Malebranche, Tanrı'yı evrendeki tek güç olarak kanıtlamak isterken, farkında olmadan Hume gibi bir şükeciye nedensellik fikrini dinamitlemesi için gereken bütün malzemeyi vermiş oldu. Aynen öyle. Hatta Voltaire gibi aydınlanma düşünürleri de onun fikirlerinde katı bir determinizmin izlerini buldular. Eğer her şeyin tek nedeni Tanrıysa, o zaman her şey ilahi bir planla önceden belirlenmiştir. Bu, Malebranche'ın hiç beklemediği tamamen seküler bir mirastı. Özetle karşımızda inanılmaz bir figür var. Nicolas Malebranche. Descartes'in bıraktığı bir problemi çözmeye çalışan, bunu yaparken de Tanrı'yı felsefesinin mutlak merkezine koyan derin dindar bir adam. Ama bu yolda o kadar radikal fikirler üretiyor ki, Sonunda hem kilise tarafından dışlanıyor hem de kendisinden sonraki en büyük şüpheci ve aydınlanmacı düşünürlere istemeden de olsa cephane sağlıyor. Descartes ile Hume arasında çoğu zaman göz ardı edilen ama aslında kilit bir köprü o. Ve bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Senin için son bir soru bırakalım. Malebranche'ın bütün projesi bizi yanılgıya sürükleyen kaynakları anlamak üzerine kuruluydu. Duyularımızın, hayal gücümüzün ve tutkularımızın bizi nasıl yanılttığını göstermeye çalıştı. Hı hı. Peki, reklamların, sosyal medya algoritmalarının ve siyasi propagandanın duyularımızı ve tutkularımızı sürekli manipüle ettiği günümüz bilgi çağında Malebranche'ın bu temel projesi, yani yanılgılarımızın kaynaklarını sistemli bir şekilde anlama çabası hiç olmadığı kadar geçerli olabilir mi? Onun hiçbir şeye körü körüne inanma, sadece net ve seçik fikirlere güven yöntemi, modern dünyanın bu enformasyon kaosunda yolumuzu bulmak için bize bir şeyler söyleyebilir mi? Üzerine düşünmeye değer.